Evet arkadaşlar, şimdi size daha önce TSH yüksekliğini anlatmıştım. Bu sefer de kanda TSH niye düşer, TSH düşüklüğü niye olur onu anlatayım. Ve bu nasıl yükseltilir. Şimdi önce biraz TSH'tan bahsedeyim kısaca arkadaşlar. Bunu bir anlayın özetle. TSH nedir? Şimdi biliyorsunuz boynumuzun ön tarafında bir bez var, kelebek şeklinde. Bu beze biz ne diyoruz? Tiroid bezi. Tiroid bezi iki tane hormon salgılar biliyorsunuz. Birincisi T3, öbürü T4 hormonu. Bunlar vücutta metabolizmayı düzenleyen hormonlar. Şimdi ayrıntısına fazla girmeyelim. Bu hormonların arkadaşlar salınımını düzenleyen başka bir hormon daha var. Yani bu hormonlar tek başına hareket etmez. Bir düzenleyicisi var bunun. Bu da nedir? Bakın üstte. Beyinde bir bez olan hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu. Tabii o TSH'ı da TRH diye başka bir hormon düzenliyor ama ona girmeyelim yine. Şimdi bu tiroid bezinde hormon sentezini arttırıp azaltan duruma göre TSH hormonu ne yapıyor? Metabolizmamızın düzenlenmesine yardımcı oluyor. Yani metabolizmamızı aslında bir şekilde düzenliyor. Şimdi TSH demek ki tiroid bezinde T3 ve T4 çok fazla salgılandığı, üretildiği zaman ne oluyor? Baskılanıyor. Niye baskılanıyor? Çünkü şöyle düşünün. Mesela vücut diyor ki senin artık tiroid bezini uyarmana gerek yok. Zaten yeterince tiroid hormonu var. Onun için sen oturduğun yerde diyor arkadaşlar. Tam tersine tiroid bezindeki bu hormonlar azalırsa, herhangi bir nedenle az salgılanırsa ne olur? Bu sefer de vücut diyor ki sen şu tiroid bezini bir uyar bakalım. O zaman da hipofiz TSH hormonunu salgılıyor. Bu arada TSH'ın manası tiroid stimülan hormon, yani tiroidi uyarıcı hormon demek, onu da söyleyeyim. Böylece TSH artıyor ki tiroid bezine daha fazla tiroid hormonu üret demek için. Peki şimdi kan tahlili yaptırdınız, doktorunuz şüphelendi, tiroidlerinize baktı. TSH testiniz düşük geldi. Bu niye olur? Biraz bundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi tabi bunun birçok nedeni var ama en sık görülen nedenler şunlar. Birincisi, sizde ne var? Tiroid bezinde bir aktivite fazlalığı var. Hipertiroidi diyoruz. Bu ne demek? Bunun da bir sürü nedeni var. Primer, sekonder, tersiyer diye gidiyor. Primer hipertiroidi, yani tiroid beziniz fazla çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir nedenden ötürü. Bunun tabi genellikle nedeni Graves hastalığı denen bir otoimmün hastalık. Şimdi ona girmeyelim. Tiroid beziniz fazla çalışırsa, hani hipertiroidiniz olursa ne yapıyor? TSH diyor ki ya arkadaş sen zaten fazla çalışıyorsun, benim seni uyarmama gerek yok. Onun için kanda TSH seviyeniz düşüyor. TSH düşüklüğünün bir diğer nedeni nedir? Sekonder ya da tersiyer hipotiroidi. Bu da şu demek arkadaşlar. Herhangi bir nedenle bu sefer TSH salınımı azaldığı durumlarda bu niye olur? Ya hipofiz hastalıkları olur ya da hipofizi uyaran üstteki hipotalamus hastalıkları olur. Bunda tiroid bezinde bir şey yoktur. TSH yeterince salınamadığı için arkadaşlar ne olur? Hem TSH seviyeniz kanda düşer hem de tiroid bezi az çalışır, hipotiroidi olur. TSH düşüklüğünün bir diğer nedeni nedir arkadaşlar? O da ötiroid hasta sendromu. Bu nadir bir durum. Özellikle ameliyatlar, işte geçirilmiş ciddi enfeksiyonlar, kan zehirlenmesi, miyokard infarktüsü gibi böyle ağır durumlarda vücutta tiroid bezinde bir şey olmasa bile özellikle serbest T3 ya da TSH seviyesinin düşmesiyle giden bir durum. Bunlarda TSH seviyesi düşebilir ama dediğim gibi nadir görülen bir durum. Yine TSH seviyesinin düşük olmasının bir diğer nedeni, bu sık görülen bir durum nedir? Hipotiroidi tedavisinde fazla tiroid hormonu alınması. Şimdi doktorunuz size hipotiroidiniz varsa ne verecektir? Tiroid hormonları verecektir. Bu tiroid hormonlarını fazla alırsanız ya da doz fazlaya kaçarsa TSH seviyesini baskılar. Evet, TSH seviyesini arttıran durumlar bunlar. Bir de kullandığınız ilaçlar var arkadaşlar. Özellikle steroid türü ilaçlar yine TSH'ı baskılayabilir ve gebeliğin ilk döneminde de tiroid testi yapılırsa TSH seviyesi yalancı olarak biraz düşük çıkar.
Gebeliğin ilk döneminde TSH seviyesinin düşük çıkması da normal bir durum. Çok fazla korkulacak bir durum yok. Evet, TSH seviyesinin düşük olmasının nedenleri bu arkadaşlar. Şey de söyleyeyim, TSH kaç olmalı? Kanda yaklaşık 0.4 ila 4, bunun altı TSH düşüklüğü diyoruz. Peki TSH seviyeniz düşük, bunu nasıl yükseltirsiniz? Bunu tabi doktorunuz gerekli görürse düzeltecektir arkadaşlar. Tiroid bezinizde bir hastalık, bir durum var. Yoksa TSH seviyesini düşüren hipotalamus, hipofizer bir hastalığınız mı var? Ya da kullandığınız ilaçlara mı bağlı? Bunu saptayacaktır. Gerekli görürse tedavi verecektir. Gerekli görmezse takip edecektir. Bu şekilde sizin yapacağınız bir şey yok. Evet, TSH düşüklüğünde kabaca öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.